Evet, sanıyorum başladık. Evet, Pusula Yatırım değerli izleyenleri, hepinizle bir yayından daha merhabalar. Evet, bugün, Türkiye için önemli bir gün. Türkiye'de NATO zirvesi, biliyorsunuz gerçekleşiyor. Bütün gün, ekran başındaydık. Zirveyi takip etmeye çalıştık. Tabii, biz piyasacılar için, yatırımcılar için de önemli bir gün. Çünkü NATO zirvesinin, Borsa İstanbul tarafında ne gibi etkiler doğuracağı, olumlu etki yaratacağı gibi beklentiler vardı. Peki o beklentimiz karşılandı mı? Bence yeteri kadar karşılanmadı. Şimdi bugün bakalım, yani, direkt aslında, kitabın ortasından konuşalım. Başlık da bu. Hani, NATO borsada bir ivme yarattı mı? Ya, aslında belirli düzeyde yarattı fakat beklenen ivmeyi yarattı mı? Bence yaratmadı. Ya, bundan 2 hafta önceki, beklentiyle şimdiki beklenti arasında ciddi bir fark var. Şimdi bir kere NATO'da ne geldi, ne dendi? Şimdi genel beklentim şu yöndeydi biliyorsunuz. Yani özellikle bu ilk etapta katsayı yaptırımları, sonra F-35 meselesi ne dair açıklamalar gelebilir. Özellikle Hakan Fidan'ın açıklamaları vardı. Aslında ona paralel açıklamalar var. Bugün Trump'a soru soruldu. Dendi ki yani Türkiye ile bu kadar ilişkilerimiz iyi. Peki neden katsayı yaptırımları var? Trump dedi ki en bence çarpıcı başlık bugün buydu. Katsayı yaptırımlarını kaldıracağız. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız dedi. Bunun teknik görüşmeleri devam edecek dedi. Bu olumluydu. Hemen zaten bütün WhatsApp gruplarında bu haber akışının geldiğini gördük. Ha şunu da söyleyeyim, bazılarına göre Trump çok yuvarlak konuştu, çok yuvarlak cevaplar verdi, öyle çok olumlu cevaplar vermedi diyen de var. Ama piyasa burayı bir miktar olumlu satın aldı. Görmeyi düşündüğümüz bir diğer önemli başlık F-35 meselesi. Yani bizim için önemli olan yani sözün özü bu NATO meselesinde Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi, bu görüşmeden çıkacak başlıklar da piyasa açısından söylüyorum. Önemli unsurlarda en azından kısa vade için. Dolayısıyla katsayı yaptırımlarını konuşamadım. Piyasa olumlu fiyatladı. Bu konuda bir adım bekliyor. İki F-35 meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 F-35 için sözü aldık. Görüşmeler devam ediyor şeklinde. Dolayısıyla bu kısmi olumlu aslında açıklamalardan biriydi. Denebilir. Bunun dışında yine NATO üyeleri arasında 50 milyar dolarlık bir savunmaya yönelik bir ortaklaşa anlaşma imzalandı. Dolayısıyla bunun getirdiği bundan sonraki sürede bizdeki içerideki savunma sanayi hisseleri tarafında ne gibi bu anlaşma etki yaratabilir? Daha orta ve uzun vadede buna bakacağız. Şimdi peki bu açıklamalar yani özellikle en belirgin açıklama katsayı kaldıracağız şeklindeki açıklamaydı ve sonrasında da 5-35 uçağı alımı meselesi. Ve elbette ki bu 50 milyar dolarlık anlaşmadan biz orta uzun vadede nasıl yararlanabiliriz buraya bakacağız. Şimdi bir kere şu oldu. Özellikle bu 50 milyar dolarlık anlaşma meselesi beklenti alınır gerçekleşme satılırı gündeme getirdi. Bunun olabileceğini söyledik. Özellikle çok belirgin beklentimizin çok ötesinde bir eğer haber akışı olmazsa bu satış gelebileceğini savunma sanayine dikkatli olmak gerekir de demiştik. Bakın öyle oldu. Bugün Aselsan 4.67 düştü. Altınay 5.76 düştü. Direkt piyasa beklentiyi aldı, gerçekleşmeyi sattı. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Sevgili Mustafa Kemal'le de konuştuk. Sağ olsun o bana çok teknik bilgiler verdi konuyla ilgili. Hani onun da görüşü bu yönde. Bu daha orta uzun vadede tabii ki bize olumlu yaramaya devam edecek. Yani savunma sanayi tarafında piyasa bunu ne yapacaktır? Bir tarafa not edecektir. Şimdi bugün baktığımda Borsa İstanbul'a bu katsa meselesi ve F-35 5 tane uçak meselesi çok yansıdı mı? Bence yansımadı. 0.50 yukarıda kapatmışız. Düne benzer bir hareket var. Yani 14.600'ü bugün gene geçtik. 14.611'i gördük. Hatta sevgili Mustafa Kemal'in söylediğine göre bu Trump'ın konuştuğu sırada Borsa İstanbul artı 1,5 kadar yukarı çıktı. Sonra bu kar satışına döndü. Yani yaklaşık 1,5'luk bir artı yarattı denebilir bu açıklamalar. Peki beklenildiği kadar açıklamaların Borsa İstanbul tarafında olumlu yansımamasının sebebi acaba sadece şu mu? Yani açıklamaların yeterli olmaması mı? Evet bir kısım itibariyle böyle bence. Yani birazcık katsa tarafı biraz daha böyle beklentimizden güçlüydü denebilir. Bu kadar çok işte kaldırılacak görüşüyoruz teknik olarak kısmını piyasa e, bence çok beklemiyordu da gibi geliyor bana. Hani orası biraz güçlüydü. Fakat bence
Asıl sebep Mustafa Kemal de sağ olsun, bana not gönderdi. Onun da görüşü bu yönde. Ben de böyle düşünüyorum. Bizim kendi içeride baskımız var. Bir kere bu MSCI meselesi. Bakın bu sabah gene MSCI'den bir uyarı var. Diyor ki şirket bazlı bakıp tek tek ne yapabilirim? Ağırlık hesaplaması yapabilirim diyor. Dolayısıyla bu MSCI'den gelen üçüncü uyarı oldu. Şimdi Mustafa Kemal'in yine bana söylediğine göre yani aslında bu bir yön itibariyle piyasada düzeltici bir açıklama da oldu hocam. Bunu tamamen olumsuz okumamak lazım. İşte HSBC tarafından review ağırlık azaltmaya yönelik bir ne diyelim bilgi notu tarzı bir not paylaşıldı. Fakat şey diyor ki MSCI yani ben bütün şirketler bazında değil şirket şirket inceleyeceğim. Dolayısıyla hak edenin bazında bir düzenleme yapacağım diyor. Ona göre diyor hani hak edeni tutarım hak etmeyeni tutmam şeklinde. Hani bunun artı tarafı var eksi tarafı var. Ama ben piyasanın sabah gördüm. Sosyal medyada görüyorum özellikle. Piyasa bunu olumlu algılamadı. Hatta endişeler artmaya devam etti. Onun için bir kere zaten MSCI uyarısı vardı. Bugün tekrar bu konuyla ilgili bir uyarı gelmesi içerideki kırılganlığı arttıran önemli bir unsur oldu. Ayrıca Takansbank'tan bir genel mektup geldi, bir düzenleme geldi. Bu şunun da bir göstergesi oldu. Şimdi ne dedi bize MSCI? Kasım'a kadar sorunları halledin. Suni fiyat oluşumudur, işte fiili dolaşımdır. Bununla ilgili sorunlar var. SPK'dan bir adım gelecek. Şimdi piyasa Takasbank'tan gelen aslında adıma baktığımız zaman bu adım aslında direkt hani fonlarda artırım, azaltım yapma şeklinde ya da işte yatırımcıyı cezalandırma şeklinde adım değil. Şimdi hemen bakacağım. Bu daha çok teknik bir süreç. Ama bu piyasada şöyle bir durumu gündeme getirdi. Yakında SPK'dan fonlara ilişkin işte bu MSCI'nin uyarı yaptığı konulara ilişkin düzenlemeler gelir. Bu düzenlemeler fonları nasıl etkiler? İşte dolayısıyla iyi kazandıran fonlar tarafında artık o iyi kazançları göremez miyiz gibi endişeler var yatırımcı tarafında. O nedenle bugün Takas Bank'ın yayınladığı düzenleme büyük bir bölümü sistem altyapısı ve operasyon süreçlerine yönelik. Ama tabii fon yatırımcılarını ilgilendiren kısımlar var. İşte yeni tefas limit sistemi geliyor. Fon alış satış işlemleri daha şeffaf olacak. Portföy yönetim şirketlerine daha esnek bir nakit yönetimi sağlıyor. Temerrüt durumlarına daha hedefli uygulamayı gündeme getiriyor. O nedenle ilk etapta teknik bir düzenleme gibi görünüyor açıkçası. Yani risk yönetimini güçlendiren, büyük hacimli işlemleri daha kontrollü hale getiren, operasyonel güvenliği artıran, tefas altyapısını daha sağlam bir yapıya kavuşturuyor. Genel itibariyle bakarsak Takasbank tarafındaki bu. Ama dediğim gibi piyasa 20 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Piyasa burada şuraya bakıyor. Yani SPK'dan acaba hani anlaşılan o ki bu düzenlemeler ardı ardına gelecek meselesi. Burası baskı yapıyor MSCI ile birlikte. Bu tarz her ne kadar sistemi güçlendiren adımlar olsa da. Bir de şu var, halka arz var yine 2 tane. Dolayısıyla yine Mustafa Kemal sağ olsun teknik bilgileri verdi bana. 6.4 milyar biri, 4.7 milyar biri. Dolayısıyla geçen haftaki sayıca daha fazla olan halka arza yakın. O da likiditeyi azaltan önemli bir unsur. İkinci çeyrek bilançoları bekleniyor. Orada da yine sadece bankalar ve finansallar tarafı değil, mali sektör değil. Yine sağlık ve kısmi sigorta dışındaki hemen hemen bütün sektörlere yayılan kötü bilanço beklentileri var. Onun getirdiği bir etki var. Ayrıca yani şeye de baktığımızda küresel tarafta da böyle çok iyi bir hava yok. Hem yapay zeka, bakın bugün Samsung'un ikinci çeyrek bilançosu geldi. %19 kar etti ama %10 düştü hisse. Bugün Cosby %4.91 düştü. Neden? Yapay zeka alanındaki yatırımcı o kadar çok alıştı ki çok güçlü karlara %19'luk karı beğenmedi. Hem bir taraftan beklenti alınır gerçekleşme satılır gerçekleşiyor. İyi bilanço gelse de hem de gelen karlılık oranları yatırımcıyı tatmin etmiyor artık. Dolayısıyla yapay zeka kaynaklı bir satış vardı. Bir de biliyorsunuz İran'ın yine Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilere saldırıları oldu. Onun getirdiği yeniden bu barış sağlanamayacak mı acaba meselesi vardı. Bakın mesela o tedirginlikle beraber Brent petrol bugün %3'e yakın yukarıda. 74 dolarda. 2.8 ham petrol yukarıda İran saldırısı sebebiyle. Tamam piyasa orayı çok barış bozuldu olarak görmedi ama bu da yine risk iştahını azaltan bir unsur oldu. Hani görece biz yine bugün endeks mühendisliğine rağmen tırnak içerisinde
yatay pozitif ayrıştık, diyebilirim. Yani sözün özü, yani bu MSCI meselesidir, işte takas bank ardından SPK'dan ne gibi düzenlemeler gelebilir meselesi, halka arz meselesi, kötü beklenen bilançolar, küresel tarafta yapay zeka artı bu endişeler kaynaklı meseleyle hani bu açıklamalar yeteri kadar güçlü fiyatlanamadı. 14.600 üzerinde bile kalıcı olamadık. Bakın hep söylüyorum, yaklaşık 1-2 haftadır yaptığım yayınlarda 14.800 üstü kabaca biz bir kırılım görmeden burada bir rahatlama beklememek lazım. O nedenle 14.870'ti mesela dünkü seviyemiz. Şimdi bugün de bakalım. Hani buranın üzerinde kırılma görmeden, evet 14.880, hani bunun üzerine günlük kapanış görmeden açıkçası satış baskısı bitti demek doğru değil. 14.600 bakın birkaç seferdir kırdık, kıramadık yani hani boğa tuzağı var. O nedenle de yani yükselemeyen endeks düşebilir. Onun için dikkat etmek lazım. 14.100 ve 13.850 bu şekilde böyle belli dirençler geçilemezse aşağı yönde baskı da artabilir. Onun için kısa vadeli yatırımcı ne yapacak? 14.880'i bekleyecek. Yani burada 14.880 üzeri kapanışlarda alım yapacak. Ama baktı ki 14.150'ye doğru bir geri çekilme var. Hatta 13.850'ye doğru. Bu bölgelere doğru geri çekilme daha aşağı düşmüyorsa yine buradan alttan alım yapabilir ama 13.856 artık stop ve bana azaltma sinyali verdi. Yani bir miktar pozisyonun azaltılması gereken noktayı gösteriyor. Onun için bakacağız. Şu an sıkışmış böyle testere piyasası olan bir piyasa var demek çok yanlış olmayacak. Bu arada şu mesele de var. Geçen günkü yayında da söyledim. Özellikle bu 9 Temmuz'dan sonra, NATO zirvesi bittikten sonra işte siyasi bir takım gelişmeler olacak. Bunlar dediğim gibi bunları böyle telaşlandırmak adına söylemiyorum. Bir şey bildiğim için de söylemiyorum. Sadece piyasada konuşulan konular. Onun getirdiği bir tedirginlik de var piyasada. Onu da söyleyebilirim genel itibariyle. Uzun vadeli şu an pozisyonlar korunmalı bence. Yani orada da kısa vadeli yatırımcıya benzer bir analiz. 13.850 üzerinde kaldığı sürece tutabilir. Hatta bu bölgelere kadar gelip daha aşağı düşmüyorsa bir kademe alım bile olur. 13.850-14.150 arası. 14.880 üstü net kırılımda da tekrar pozisyon artırılabilir ama bu bölgeler arasında hiçbir şey yapmamak çok daha uygun gibi görünüyor. Onun için genel durum budur. Borsa İstanbul tarafında. İsterseniz bir de neye bakalım? Altına bakalım. Altın tarafında da bu özellikle bu İran meselesi, İran'ın saldırısıyla birlikte birazcık Brent petroldeki yükseliş. Zaten bir de Fed üyeleri konuşuyor. Bu arada Fed üyeleri konuşuyor. Fed üyeleri öyle çok güvercin falan konuşmuyorlar. Ağırlıklı olarak hala taraflarını enflasyondan yana koyan Fed üyeleri var. Dolayısıyla piyasa o kısmı da biraz kısmi de olsa şahin algılıyor diyebilirim. 100.7 yani yatay pozitifte şu an dolar endeksi. Yani en azından öyle tarım dışı istihdam beklenti altı geldi. İşte iş gücü tarafında da zayıflık olur imalarını görmüyorum ben şu ana kadar konuşan Fed üyelerinden. O nedenle de bir de yarın akşam Fed tutanakları var. Oradan şahin bir vuruş gelebilir beklentisi de var piyasada. O nedenle de bir baskı var. Bugün bak Ons'ta 4.180'i görmüşüz en yüksek. 0.6 aşağıdayız, 4.141 dolar. Altın tarafı 0.50 aşağıdayız, 6.235 TL. Gümüşe bakıyorum. 60.3'ü görmüşüz. En düşük 1.8 yüzde aşağıdayız. 60.9'dayız. Yani bana diyor ki yani kabaca burada 4.180 üstü, evet hatta 4.166 üstü geçilmeden burada 4.166 dolar 15 dakikalık kapanış gelirse bir kademe alabilirsiniz. Bu beni 4.180'e götürür. Asıl belki birazcık daha böyle belirgin tepki yükselişini 4.180 dolar üzerinde ikinci bir kademeyi alarak yapabilirsiniz. Şöyle eğer bu seviye 4.120 dolar altına geliyorsa bence pozisyon azaltmayı düşünebilirsiniz. Orada 4.120 dolar altındaki fiyatlamalarda 4.095, 4.080, 4.060 seviyeleri de gündeme gelebilir. Yani 4.166 üstü artı 4.180 üstü kademeli alım, 4.120 altında da short pozisyon açmak veya pozisyonları azaltmak kısa vadeli için uygun. Yani uzun vadeli içinde de orada da 4.120 dolar üzeri kaldığı sürece pozisyonları tutun. Ama 4.120'nin altında birazcık pozisyon azaltmayı da düşünebilirsiniz. Hele ki 4.086 bir kademe, 4.066 yine bir kademe belki pozisyonu da azaltabilirsiniz. Hatta altın almak isteyenler için bu 4.060, 4.080 bölgeleri buralar bile birer kademe alım yeri olarak da düşünülebilir. Yani 4.060'a kadar olan geri çekilmelerde kademeli alım
düşünülebilir ama buranın altında satış daha da artabilir. Dibin nerede olduğunu görmek gerekir 4060 altına. Hatta öyle ki 4060'ın altında 4000 burada psikolojik bir sınır destek gibi görünüyor. Çok hızlı 4000'in altına bile gidebilir. Onun için yani yarın bu FOMC tutanaklarını, FED tutanaklarını görmeden çok yüklü güçlü alım yapmak çok uygun değil bence diye düşünüyorum. Yine gümüş tarafına da baktığımda orada da bana diyor ki kısa vadeli yatırımcı için 60.45 alt 15 dakikalık kapanış geliyorsa short pozisyon açarsın ya da kısa vadeli pozisyon azaltırsın. 59.8, 59.6, 59.2'ye kadar gidebilir. Ne zaman alım yaparım? 61.2 dolar üzeri 15 dakikalık kapanış gelirse burada bir tepki yükselişi olur. 61 işte 6, 61.8, 62.2'lere kadar gidebilir. Oradan bir alım yapmak mümkün olur ama 60.6 ile 61 dolar arası burada çok işlem yapmak, ne alım ne satım yapmamak kısa vadeli için uygun olur. Uzun vadeli tarafta da yani tek seferde kademeli alım yapmıyoruz. Mesela 59,5-60,5 arası bir kademe. 58,5-59,5 arası bir diğer kademe olabilir. Eğer biraz daha gerilerse 57,4-58,5 arası en iyi bölge ama 57,5 altına artık kapanışlar geliyorsa ben artık alım yapmam. Yani 57,5'a kadar geri çekilmelerde alım kademeli yapabilirsiniz ama oranın altında satış daha da belirginleşebilir. Veya 61,2 dolar üzeri güçlü kapanış geliyorsa, orada bir kalıcılık görüyorsanız o zaman belki yine alım yapmak uygun olabilir genel itibariyle. Onun için hani şimdilik çok panik satışı yapmamakta da burada fayda var. Evet, yarın akşam önemli olacak dediğim gibi. Şunu da bekliyorum tabii, yani tarım işi istihdam verisi beklenti altı geldiği için, hani bir miktar şahin, çok şahin olsa da o şahinlik belirli düzeyde fiyatlansa da fiyatlama gücü biraz daha az olabilir diye düşünüyorum. Onun için yani son FOMC tutanaklarını gördükten sonra e, ya da son FOMC nokta grafiği gördükten sonra öyle çok güvercin eğilimli bir Fed beklemeyiz elbette. Burada sadece şu sorunun cevabını ararız. Ne kadar şahinlik dozu güçlü? Ona bakacağız. Bunu da nereden anlayacağız? Fed üyeleri arasındaki ayrışma ne durumda? Kendi aralarında ne konuşuyorlar? Ve savaşın bitmesi hakkında ve bunun enflasyona ne kadar yansıdığı, enflasyonda en kötü geride mi kaldı? Bu konular hakkında ne düşünüyorlar? Bunlar çok aslında fiyatlama derecesini belirleyecek ama dediğim gibi bir miktar daha şahinlik dozu, daha şahin mesajlar gelse de çok güçlü olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu fiyatlanmayacak anlamına gelmiyor ama diyelim ki 100 birim şahinlik dozu geldiyse bunun 80'i 70'i fiyatlanacak. Tarım işi istihdam sebebiyle bazıları oraya bir soru işareti koymaya devam edecek diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İzlemeye devam edeceğiz. Perşembe akşamı görüşmek dileğiyle.